Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle, bu benim ilk videom ve heyecanlıyım. Bir hata yaparsam lütfen affedin. Ki zaten konuşacağım konu aslında biraz herkesin ortak fikirde buluşacağı bir konu değil zaten. Kimisine göre bir hata olacak yani. Ama yapacak bir şey yok. Ben de burada kendi gerçeğimi ifade etmek için burada oturuyorum. Bu videonun konusu: ben hayvansever bir insan olmama rağmen neden kurban kesiyorum? Ben vahşi bir insan falan mıyım? Ben cani miyim? Ne anlamı var? Bunun benim için özellikle spiritüel anlamda, biraz dini boyutta, biraz da bilimsel boyutta benim için bu kurban olayının ne anlamı var? Ben niye kurban kesiyorum? Ben ayrıca çevreci de bir insanım arkadaşlar. Bu konuya da geleceğiz. Geçen gün, hatta dün izledim. Barış Özcan'ın, severim de kendisini. Çok güzel videolar paylaşıyor. Barış Özcan da bir yapay etle ilgili bir video paylaşmış. Çok fazla tepki görmüş. Bununla ilgili fikirlerimi de paylaşırım bu videoda. Şunu da söyleyeyim. Bu benim ilk videom ve ben 3 yıldır YouTube'a girmeye karar vermiş ve süreci beklemede olan bir insanım. Ve kurbanın bir şekilde buna kapı açtığını düşünüyorum. Manayı maddeye döndürdüğünü düşünüyorum. 3 yıldır yapamadığımı 3 günde yaptım. Bu kanalın içeriğine gelelim arkadaşlar. Biraz da onu anlatayım. Şimdi şöyle, ben kendimi tanıtmadım. Baştan ne alacağız? Ben Doktor Meryem Özdemir. 10 yıldır doktorum arkadaşlar. Kendimi tanıttığım bir ekstra videoyu yapmayı düşünüyorum zaten aslında. Daha detaylı işte nerede doğdum vesaire vesaire. Şimdi şöyle, bu kanalın içeriği şöyle olacak. Ben kendimi ifade etmek istediğim her konuda, hani böyle işte hedef kitle diye bir olay vardır ya. Benim aslında bu kanalda öyle bir odak noktamın olması gibi bir niyetim yok. Yani niyetim her kitleye, istediğim her konudan seslenebilmek. Zamanla da bu konuların içeriğinde göreceksiniz zaten. Onun haricinde doktor olduğum için de sağlıklı beslenme, spor, yoga, esneme, işte falan filan tarzı konularla da ilgim olduğu için de bu konularla da ilgili sizi bilgilendirmek, hem kendimi geliştirmek, zaten bu kanalı açmaktaki amaçlarımdan birisi de kendimi de geliştirmek arkadaşlar. Sizlere bir şeyler aktarırken ben de bir taraftan çok gelişiyorum ve bu videoyu hazırlarken de çok güzel şeyler öğrendim. O yüzden zorlandım biraz video yapmakta. Oradan oraya giriyorum, oradan oraya giriyorum, oradan oraya giriyorum. Şunu da söyleyeyim, bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Benim bu videom ve diğer bütün videolarım dahil hiçbir fikrimde %100 haklıyım, doğrudur diye bir iddiam yoktur. Ben fikri ortaya atarım, siz araştırırsınız, düşünürsünüz. Ya evet, haklılık payı var işte, veya hayır değil, İşte ben bunu bir araştırayım falan demek gibi bir sorumluluk. Yani bunlar sadece size ait arkadaşlar. Ben burada beyan ediyorum bunu. Hiçbir anlattığım şeyin %100 doğruluğu diye bir şey yoktur. Ben size ama şunu söyleyebilirim. Derim ki bu konuda işte tam emin değilim. Ama bu konunun büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum falan. Bunlara da ekleyeceğim. Evet, videoyu çekme isteğimin doğuşuna gelelim arkadaşlar. Şimdi bizim WhatsApp'ta bir grubumuz var. Hayvan Fısıldayıcıları diye. Meditatif bir yoldan hayvanlarla iletişime geçtiğimiz bir kanal var. Burada hayvanlara yardım ediyoruz. İşte kendimizle ilgili bazı şeyler öğreniyoruz. Böyle hoş bir kanal. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi ben spiritüel camialarda da bulundum, oralarda bulundum. Ben birçok şeylerde bulundum. Birçok ortamlarda bulunmuşumdur. Ve biraz şu aralar özellikle şeyi görüyorum. Yani bu spiritüel camiada işte veganlık da daha fazla ve Kurban Bayramı'nı biraz böyle vahşet gibi görüp karşı tarafa da işte maalesef siz kimseyi vahşi gibi öyle bir etiketleme şeyim yok. Anlayabiliyorum. O kısma da geleceğiz zaten. Ama ufak bir böyle işte vahşet, kan var falan, işte böyle bir imaj oluyor. Onların tarafından anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Çünkü şöyle, ben bir dönem inançsızken ben de böyle düşündüğüm zamanlar oldu elbette ki. İşte ateist olduğum zaman oldu, deist, agnostik. Ama şu an işte elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah Müslümanım. Ve o zaman öyle düşünüyordum. Ama şu an ben ilk 2 kurbanımı bağışladım.
Sonra belli düşüncelere de gelince de belli farkındalıklara vesaire. Şu an kendi kurbanımı kendim kesiyorum. Olması gerektiği şekilde düşünüp işte 1/3'ünü kendime ayırıp, 1/3'ünü işte eş dostla yiyip, 1/3'üne de dağıtma olarak yapıyorum. Ve bu benim kendi kestiğim 3. kurbanım. Şimdi her geçen gün daha bilinçli kesiyorum. Sürekli önümdeki notlara bakıyorum farkındaysanız. Sıra sıra ne anlatacağımı. Her geçen gün daha bilinçli kesiyorum ve etkilerini de gördüğümü düşünüyorum. Yani spiritüel katkılarının yanında eşle dostla olan iletişimim vesaire falan bu katkılarını da görüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu diğer arkadaşların böyle vahşet gibi düşünmelerinin sebebi bence biraz da bilinçsiz kesen çok fazla insan var. Biraz onun etkisi. Kurbanı kesip bile daha dağıtma kısmını bile tam anlamıyla yapılmıyor maalesef. Sizin işte kurbanın kanı bana ulaşmaz diyor mesela hangi ayette bilmiyorum ama sizin takvanız ulaşır diyor. Yani oradaki anlam şey de değil işte hani kurban kesmeyin de demek değil. Ama bir şeyi doğru yapmak gerek. Yani amaç ne? Arkasındaki takva, niyet ne? Bunlar hani bu önemli. Sen o kurbanı kesip de yani hatta yani kötü muamele edip de hayvana etini de sadece et değil bu arada. Kurban olayının anlamı sadece et değil. Bana göre değil. O eti de hiçbir yere vermeyip doğru dürüst. İşte genelde bunun açıklaması çevrede şey yok ki diyorlar işte hani verecek kimse yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Bunca insan varken, ekonomik sıkıntı varken, bunca kurban kesmeyen insan varken bir sürü şu an mesela ben şöyle bir cevap aldım geçen gün arkadaşlarla yerken işte etrafımda şu an doğru senden başka sen varsın ki kesen insan yok yani yok diyorlar. Madem öyle nasıl etrafta şey yok? Kesmeyen insan yok. Yani neyse benim algılayamadığım bazı şeyler var. Benim daha sonradan öğrendiğim, kendimde keşfettiğim sezgisel bir tarafım var. Ve bunun tam şeyini tam anlamıyla keşfetmediğim zamanlar. Ve de o dönem şimdi bitkisel temelli beslenmeyi ben destekliyorum. Onu önce söyleyelim. Hayvan eti de yiyebileceğimizi düşünüyorum. Ama bitki temelli. Yemeğimizin çoğu bitki olacak. Esas sağlıklısı da olduğunu düşünüyorum. Onlara da ekstra geliriz. Şöyle bir durum oldu. Veganlığı da araştırdığım bir dönemde acaba vegan mı olsam? İşte kitap okuyorum onunla ilgili bir tane kitap var. Bir insan neden vegan olur falan diye kitap var bende. Onu okuyorum. Sonra sezgisel bir şekilde bana böyle işte Kur'an'dan şu sayfa bir sayfa geldi aklıma. Hani nasıl geldiğini bilmiyorum ama açtım ben de. Tamam mı? Açtım merak ettim açtım ve gelen sayfa şu. 444. sayfa Yasin suresi. Şimdi sezgileri açık olmayan insanlar, bu konuları çok anlamayan insanlar beni anlamayacaktır. Ne alaka? Böyle şey mi olur? Saçma falan diyeceklerdir ama sezgileri açık olan insanlar beni gayet iyi anlayacaklardır. Sezgisel bilginin ne demek olduğunu. Diyor ki 71, Yasin 71'de diyor ki görmüyorlar mı ki biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. Bu 72, bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısı binek olarak kullanılır, bazısını besin olarak yerler. 73, bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bana böyle bir şey geldi. Nasıl ya dedim. Tam da böyle bir dönemde bana veganlıktan sonradan vazgeçtim. Bazı başka benim için destekleyecek başka şeyler de var ama ona girmeyeceğim. Veganlık konusunu sonra ayrıca işleyeceğiz. Ama kısaca bahsetmem gerekirse. Şimdi şuna inanıyorum. Ölü bir hayvan dokusunun işte frekansı düşük şeyleri bedenimize sokmamamız gerekiyor diye bir şey var genelde. Yaklaşım var. Etinde ölü hayvan dokusu, işte etinin de frekansı çok düşük. İşte ne kadar işte 0 ile 20 arası mı? Yani tam ama çok düşük yani. Ama ben inanıyorum ki şimdi şöyle bir olgu var. Hayatta bir yaşam ve de ölüm olgusu var değil mi? Yaşamın bir tabii ki de frekansı var ve bu gittikçe hani daha çok titreşim yayan, daha çok böyle şey olan, çok fazla bir titreşim yayan bir genelde de frekans boyutudur yaşam. Ölümse düşüktür artık. Gittikçe böyle düşer yani ve canlılık şeyi gider. Ama şöyle bir gerçek var. Ölüm frekansı diye bir şey var bence.
Ve bizim bedenimize de bu frekansın ölümü anlamak için de, ölümü idrak edebilmek için de, ölüm varlığı, yaşamak, yaşam isteği vesaire bu kavramları daha iyi oturtabilmek için bence yine ölüm frekansının da vücudumuzda arada alınmış olması gerekiyor. Başka dürtülere de hitap ettiğini düşünüyorum et yemenin. Konuşan buraya girmeyeceğim. Sadece ölüm frekansı boyutuna gireceğim. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir tane makaleye denk geldim. O makalede kanser hücrelerinin frekansından bahsediliyor. Bir de şöyle bir durum vardır. Genelde spiritüel camialarda hep böyle frekans yükseltilmeye çalışır. Yükselt, 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 yükselt. Nereye kadar? Yani tamam aydınlanma falan onlar şey de. Şimdi şöyle bir durum var. Biz maddi boyut insanlarıyız. Ve 3D yani 3D'den 5D'ye geçiş falan düşünüyor ama biz madde boyutuyuz arkadaşlar. Etten kemikten şu bir madde boyutu ne kadar enerjisel boyutu olabilir. Evet 5. boyutla ilgili falan başka şeyler de olabilir ama biz madde boyutunun insanlarıyız. Öncelikle bunu kabul edelim. Ve mesela kök çakramız var. Belki size yeryüzüyle alakalı ve frekansı öyle tepe çakranınki kadar da yüksek değil. Yani 396 değil mi? 396 olması lazım. Ve yavaş yavaş da yükselen, şu an tam sayılar şey değil, 528 şeydi. İşte gittikçe yükselen çakra frekanslarımız var. Her zaman yani yüksek frekans iyi demek diye bir şey yok. Yeryüzünün de frekansı var. Kendi titreşimi mesela. Schumann rezonansı deniyordu galiba. 7 Hz mesela. Yani düşük frekans yeryüzü kötü bir şey mi? Yok değil. Yani şimdi şu konu var. Önemli, çok önemli bir konu bence. Kanser hücrelerinin frekansından bahsediyor. Mesela meme kanseri 1873, hepatoselüler kanser 2221, prostat kanseri 6350, pankreas kanseri de 10.456. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Bu ne biçim frekans? Bu ne biçim frekans demezler mi yani? Hani bizim böyle bir frekans bizim vücudumuzda olamaz arkadaşlar. Olmamalı. Yani yüksek frekans her zaman iyi bir şeyse bu kanser hücreleri niye böyle titreşiyor? Ölümsüzlüğü arıyorlar arkadaşlar. Ölümsüzlük peşindeler. Bunların işte telomerler falan filan mevzuları var. Yani belli fazla artık şey yapmıyor, durmuyor, gidiyor. Yani onların artık hücre siklusları bozulmuş. Ama frekansları çok yüksek. Hani iyi olsaydı, bu iyi bir şey olsaydı bu aşırı yüksek 10.000. Bakın en kötüsü de pankreas kanseridir. En agresif ve en yüksek frekansa sahip olan da pankreas kanseri. Şöyle varsayalım. Diyelim ki ben dedim ya et yiyoruz ve vücudumuzda ölüm frekansını alıyoruz. Gideceği yeri bulur zaten. Bu frekansı sen bir al bedenine. O nereye o titreşimini nereye yayması gerektiğini bilir. Bana göre öyle. Tabii ki de çok et yiyin, sürekli et yiyin işte kansere tedavi edin falan gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bunlar benim kendi fikirlerim. Tabii ki de bunun bir tezini yapmadım, bir makalem yayınlanmadı falan ama bunlar benim kendi düşüncelerim. İsterseniz kendi cebinize atarsınız, gün gelir çıkarırsınız, bakarsınız. İsterseniz aman bu saçmalıyor dersiniz. Unutur gidersiniz. Sizin bileceğiniz iş. Ben artık kendi bildiklerimi ifade etme adına bu kanalı açtım. Ne düşünürseniz ya arkadaşlar gerçekten ama umarım faydalı bir şeyler olur. Bunun için çabalıyorum. Hem kendim için hem toplum için faydalı olabilecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu seferki benim bayramın heyecanı kısmını anlatayım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben şimdi kendim kurbanımı özenle seçiyorum. Özenle yerini de seçiyorum. Özellikle kanının toprağa gideceği, işte boşa akmayacağı, böyle giderlere falan gitmeyeceği bir yer seçiyorum özellikle. Ve bu sefer de Yalova'ya yeni taşındım. Bir yer bulmam lazım. Şöyle bir durum oldu. Şimdi biz iş yerinde gezici ekiple biz de bir kere şeye gittik. Orada da bir yerde dut ağacı vardı. Dut ağacından da dut yedik. Şimdi benim şeyim falan biraz fazla böyle enerjisel boyutum falan biraz fazla. Böyle şey yaptım hani yedik işte alma verme dengesi falan diyoruz bir şey diyoruz. Böyle ağacı işte dokundum şey yaptım teşekkür ettim. Dedim ki yeteri kadar teşekkür edemedim ama diye bir şey geçti içimden böyle kendiliğinden aktı. Böyle bir şey düşündüm ondan sonra dönüyoruz araçla.
Orada bir abi işte benim kurbanlık yer aradığımı biliyor. Hani söylemiştim. Dedi bak dedi burası işte kurban kesiyorlar. Hadi ya dedim falan. Bak dedi dut ağacının altında kesiyorlar falan. Ben dedim tamam ya ne güzel işte hani bulduk tamam hani aldığımızı verecek gayet güzel bir ortam oldu yani. Şimdi şöyle bu dut ağacı mevzusunda etkisiyle daha da bir heyecanlandım. Ve gitgide böyle heyecanım büyüdü. Dedim bu kurban hissettim ama bu kurban dedim başka olacak. Enerji gitgide yükseliyor, heyecanım gitgide yükseliyor böyle. Şöyle bir şey oldu. Kesmeden önce de bir tane sosyal medya hesabında şimdi yine birisinin kurbanı vahşet olarak nitelendirdiği bir posttan sonra orada işte bir şey paylaşmış. Dedim gireyim hani ne yazıyor. İşte orada da işte kurban kesmenin Kur'an'da evet emredildiğini ama işte gerek yok falan gibi hani hem emredildiğini söyleyip hem de Kur'an'a inanıp hem de hayır ben anlamadım o kısmını da neyse o konu o değil. Anlattığı şeylerde ben daha da heyecanlandım. Kurbanı kesmemi daha çok tetikleyen şeyler anlatmış. Vazgeçirmek isterken ben tetiklendim. Ben şahsen daha çok heyecanlandım. Anlattığı bilgileri de uygulamaya çalıştım orada. Yine kurbanıma. Gerçekten kurbanı keserken de güzelce odaklandığım, hayvanları sevdiğim, çok böyle elimle el çakralarım falan da benim artık açıldı herhalde bir şeyler oldu. Değişik hissediyorum böyle enerji daha iyi algılıyorum. Çok yumuşak hissettim. Zaten kadife gibi şey var, dokusu var kafasında ama çok değişik bir hissiyat aldım böyle. Korkmuştu ama biraz şeydi yani geldiği yere biraz şey getirmişlerdi. O konuyu da konuşacağım sonra. Böyle getirmeyin falan diye. Neyse o postu gördüm. Ben böyle kesirken işte odaklandım falan ama dua ederken yine böyle ellerimde çok yoğun bir enerji hissettim. Normalde hissediyordum evet. Mesela dua ederken ellerimde o enerjiyi hissediyorum ben. Ama kurbanın şeyinde bu enerji bayağı böyle yoğunlaştı. Neyse zaten belli bir niyetim falan vardı. Hani kurbanı keserken inşallah o niyet de gerçekleşir. Şimdi şunlara gelelim arkadaşlar. Şimdi kurbanı kestik. Niye kesiyoruzla ilgili benim kendi düşüncelerim. Evet Allah'a yakın olmak, etini başkalarına vermek, işte dostluk kavramı, birlik kavramı, akrabalarla ilişki. Bu arada akrabalarımı arayamadım bu videoyu yapacağım diye. Gerçekten izleyen olursa veya sonradan ararsam gerçekten özür diliyorum. Arayamadım yoğunluktan. Bunu yapamadım mesela düzgün. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu konuya gelelim. En baştan başlayalım. Şimdi enerji nereden geliyor? Güneşten geliyor değil mi? En tepeden bitkiler bu ışığı alıyor, fotosentez yapıyor, besin üretiyor, meyve üretiyor, işte çimenler vesaire büyüyorlar. Orada bir güneş enerjisi saklı. Ve bunu da işte hayvanlar otluyor, güzelce enerjisini alıyor. Biz de hayvan yediğimiz zaman hayvandan enerjisini alıyoruz. Şimdi bu hayvanlar direkt olmadığı için boğaz çakram fena. Hayvanlar direkt olmadığı için direkt güzel iyi alamıyoruz o enerjiyi. O ayrı. Ama bitkilerden aldığımız zaman çok güzel alıyoruz. Bu konular farklı. Şimdi buna geçelim. Şimdi bu gördüğümüz ışığın, beyaz gibi görünen ışığın aslında bir elektromanyetik tayfı var arkadaşlar. Kızıl ötesinden başlayıp kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ötesi. Mor ötesinin enerjisi daha yüksek, kızılınki daha düşük. Bu gökkuşağı renkleri oluyor bu arada. Buna da dikkat edin lütfen. Ve biz bu bitkileri yediğimiz zaman veya hayvanları da yediğimiz zaman bu enerjiyi hayvanda düşük enerji olarak alıyoruz. Çünkü doğrudan değil dolaylı olarak alıyoruz. Bitkiden aldığımız zaman ise daha yüksek enerji düzeyinde alıyoruz. Şimdi şöyle, bu her enerji gideceği yeri kendi biliyor arkadaşlar tabii ki de yine. Şimdi çakra mevzuları var. Kimisi buna inanmayabilir, saçmalık diyebilir. Ben saçmalık olduğuna inanmıyorum. Ben doğruluğunu deneyimliyorum bizzat. Faydalarını da görüyorum. Kendim de araştırdım. Bunun bilimsel olarak da işte bunun varlığını gösteren elektriksel, işte elektrofizyolojik çalışmalar neyse işte yapılmış zaten görüntülenmiş. Ben bunu gördükten sonra daha da inanmaya başladım. O konuyu da sonra belki çalışırız. Şimdi şöyle ışıktan besleniyoruz dedik. Şimdi kök çakrasından kırmızı bizim en dipteki kuyruk sokumumuzdan başlar. Turuncu sakral çakramız işte bu cinsel çakra bölgesine denk geliyor. İşte cinsel çakra geliyor zaten adı ama olay sadece cinsellikle alakalı değil.
Sarı solar plexus. Çok detaya girmeyeceğim. Hızlı geçeyim biraz bunları. Yeşil kalp çakrası, mavi boğaz çakrası, mor üçüncü göz, menekşede tepe çakra falan. En temel olan şey ise bizim kök çakramız. Kırmızıyla ifade ettiğimiz kök çakramız bizim yaşamsal en temel dürtülerimiz, en temel duygularımız. Bizi hayata bağlayan, bizi kökleyen, yeryüzüyle bağlantımızı arttıran, parayla olan ilişkimizi, toprakla olan ilişkimizi, bunları sağlayan şey kırmızı, yani kök çakra arkadaşlar. Yani burada kurbanın önemine gelecek olursak bu konuda, kurbanın kırmızı kanının toprağa akması gerekiyor arkadaşlar. Toprağın bu kana da ihtiyacı var. Yani bu şehitlerin kanında sulanma vesaire olayları ayrı bir şeyler mevzu. Yine spiritüel manada onların da etkisi var, ayrı bir şey de. Toprağın beslenmesi gerekiyor. Yine bu alma verme dengesinde biz toprağa kendi frekansına en yakın olan ve kendisiyle en çok ilişkili olan kırmızı renkle bir şekilde o kanı boşa akıtmadan yine orada beslenmesi gerekiyor. Zaten şöyle bir durum var. Mesela yine bu spiritüel camiada yapılan kadınların adet kanını toprağa akıtma gibi bir uygulama var. İşte daha çok köklenildiği, topraklandığı, doğayla ilişkinin arttığı vesaire bir uygulama var. Yani ikisi birbiriyle aslında bağlantılı. Birini yapan taraf diğer tarafı reddedebiliyor ama ya karışık. Evet, bu bizim bir yerde alma verme dengemizi biraz daha destekleyecek. Şimdi ben o dut ağacından dutlarımı yedim. Yedim, güzel, tamam. Ne verdim ben ona? Tamam, su verdim, bilmem ne verdim belki ama ben o gün ona hiçbir şey vermedim. Doğada aldığımız gibi de vermemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Biz genelde bunu pek yapmıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Nereye veriyoruz? Ne yapıyoruz? Yani verme konusunda pek o biraz sorgulanır. Evet, şimdi şu da var. Bizim çakralarımız var, evet. Bir de ağaçların da çakraları varmış arkadaşlar. Bu konuda çok detaylı bilgim yok ama yine kök kısmına denk gelen kırmızı çakra, işte kırmızı kök çakra ve gövdesi boyunca giden ve ağacın tepesi de tepe çakrayı ifade ediyor. Kökler, kök çakra bizim aynı. Biz zaten atalarımız, köklerimiz aslında aynı zaten. Bir yerden geliyoruz. İşte bence bana kalırsa şu anki fikrim Adem'le Havva falan değil bizim şeyimiz. Bana kalırsa. Yani biz çok çok daha eskiden ortak atalarımız olduğunu düşünüyorum. Maymun falan da değil yani. Ve şöyle bir durum var. Ağacın altına özellikle niye bu kanı akıtıyorum? Şimdi bitkilerin bizden çok çok daha fazla gen sayısı var arkadaşlar. Bitkiler bizim düşündüğümüz gibi, ben öyle düşünmüyorum. Genel olarak düşünceden bahsediyorum. Basit canlılar değiller. İşte duyguları, hisleri yok falan filan. Öyle bir şey yok. Var. Bizler çok çok daha iyi aslında. Şeyleri de var. İletişim ağları var. Çok güzel yerin altında mantarlarla bir şekilde iletişim de kuruyorlar arkadaşlar. O senin oraya akıttığın kan aslında yine onların bir iletişim kurmasını, yeryüzünün altından bir şekilde mantarlar aracılığıyla bir iletişim kurmasını sağlıyor. Konu dallanıp budaklandı. Ağaç dalları gibi diyor. Ay. Bu kanal çok da esprili bir kanal arkadaşlar. Evet, ben rahatlaşmaya başladım ya. Evet, biraz rahatlaşmaya başladım. Böyle olmak daha iyi olabilir. Evet, tamam, çok çok dallanıp budaklanıyor. Şuna geleyim. Mesela ben şey yaptım. Böyle üçüncü gözümü daha iyi hissetmek, daha bağlantı kurabilmek amacıyla böyle alnıma kırmızı böyle şeyi yapıp böyle onu hissetmiştim falan. Sonradan ama bana dedi ki bir arkadaş, çok romantize etmişsin falan dedi. Bana böyle işte bir dini bir kişinin şeyini, yani genelde dini olarak çok önerilmiyor. İşte pis falan bilmem ne falan diye söylüyor. Benim kafam karıştı o konuda. Onu bir daha yapmayabilirim. Çok da zaten ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Çok da ihtiyacım yok galiba. Bu konuda evet, bir daha yapmayabilirim. Evet, bunu da anlattık. Evet, ne oldu biliyor musun sonra? Çok değişik bir şey oldu. O köklenmenin enerjisi bana geçti. Geçti. Nasıl hissettim bunu? Nasıl oldu? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi benim bazen zihnim böyle, hani buna bir üst bilinç mi deniyor, işte kolektif bilinçaltı, ben bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama ve Allah, Tanrı neyse işte bir şekilde bir şey böyle benim zihnimi yönlendiriyor. Ben ama fark ediyorum, tamam mı? Ya diyorum, bunu ben düşünmedim. Bu başka bir yerden geldi, tamam mı? Bunu algılıyorum. Geçenlerde de hayat ağacına, bilgisayarımın arka planına ekran şeyi yapacağım. Pinterest'ten arıyorum.
Yılanla asa var ya, bu tıp simgesinin sembolü. Yılanla asa sembolüne denk geldim. Böyle ona çekildim. Ve hissediyorum bir şey var. Geçtim oraya. Sonra böyle üstten başladım izlemeye ama yani bakışlarımla da şey yapıyorum. O da ayrı bir mevzu. Gözlerim bu arada, gözlerim de onu hatta bunları araştırırken gördüm. Gözlerinin de çok değişik enerji frekans boyutları varmış. Nasıl mesela Powerpuff Girls var, böyle enerji gözüyle şey yapıyor, yakıyor böyle falan. Mesela nazar enerjisi, Powerpuff Girls, mesela harama bakmama konusu. Mesela deriz ya bir de işte gözleriyle yedi beni falan. Neyse gözlerimi de serbest bıraktım böyle, tamam mı? Nereye gideceğini böyle kendisi bulacak diye. Böyle aşağı inmeye başladı. Benim zaten şeyle işim yok çok fazla. Yukarı taraflarla ilgili çok şu an işim yok. Çünkü o konuları tam tersi bir şekilde hallettim ve zararını epey gördüm. Bence görüyorum da yani şeyinde. Şu an köklenmeye ihtiyacım var. Maddi boyut daha çok benim için. Neyse o tarafı da ifade eden aşağı doğru bakışlarım kök kısmına doğru, o yılanla asanın aşağıda doğru geldi. Bu arada ne ifade ediyor yılanla asa? Tabii ki de öncelikle bir tıp sembolü. Onun haricinde aslında kundalini enerjisi denilen, bizim kuyruk sokumumuzda uyur vaziyette olan yaşam enerjisi ve diyelim böyle kendini ortaya koyma potansiyelini falan filan, çok aşırı detaylı bilmiyorum ama genel olarak bu. Böyle uyanıp şeye doğru çıkıyor, yukarı doğru çıkıyor. Böyle ben bakışlarım böyle artık şeye doğru odaklandı, aşağı doğru indim. O en sivri tarafına doğru böyle oraya odaklandım. Ya kendimi bıraktım, böyle bir dalma şeyi var. Ki zaten dalmak hani değişik bir bilinç düzeyine getirilmiş insanı, hani bir noktaya odaklanmak. Bunu yaşadım. Sonra bir şey oldu. Yani hiç yaşamadım galiba, emin değilim ama böyle o kök çakra tarafından böyle sırtıma yukarı doğru o elektriklenme hissini, bir değişik bir akış hissettim. Yani eğer kundalini ise bu, böyle bir şey yaşadım. Ve kurbanı kestim. Benim zaten kök çakrayla ilgili sıkıntım vardı. Kök çakra düzeyinde çalışmalarım oluyordu bu dönem. O kanın ya diyorum ya, bazıları hiç alaka görmeyebilir ama ben o kanın bir şekilde onunla bir bağlantıyı sağladığına inanıyorum. Ben inanıyorum. İnanç zaten hani en çok etkileyen, bizim bedenimizi, hayatımızı bu inanç çok fazla etkileyen bir şey zaten. Gökten aşağı doğru olan enerji hissettiğim oldu. Mesela bir kere dolunay seremonisi yapmıştık arkadaşlarla. O zaman hissetmiştim. O da hoş, güzel hissetmişti ama yeryüzünden gelen bana daha şu an geliyor. Yani böyle gökle zaten ben fazla ilişkili oldum zaten. Yeryüzüyle birazcık ilgilenmek istiyorum. Bakalım. Barış Özcan'ın videosundan bahsetmek istiyorum kısaca, kendi fikrimce. Çok fazla linç yemiş Barış Özcan. Seni bildirdik de abonelikten çıkıyoruz falan filan. Sevdiğim bir kanal. Her şeyde tamamen kendisini yapıyor muyum? Hayır. Ama şimdi onun baktığı tarafı da anlayabiliyorum. Dediğim gibi veganların bakış açısını anlayabildiğim gibi onun baktığı tarafı da anlayabiliyorum. Çünkü bence hani direkt birine hizmet etmek, yok küreselcilere mi hizmet ediyorsun da şöyle böyle demek yerine bence daha çok çevreyi düşünerek hareket etme tarafına girmiş, fakat başka yolları olduğunu düşünüyorum. Ben çevreyi dediğim gibi anlattım zaten, neyin yok ölüm frekansıydı, buydu. Yani bir şeyin yerine bir şey koyamayız. İyice yapaylaşarak yani bir yere varamayız bence. Bana mesela orada soruyor hangisi gerçek, hangisi yapay olan et diye soruyor mesela. Yapayı buldum direkt zaten, yani hani yapay olan simetrik, hiçbir kusuru yok olmayan ama gerçek dünya böyle değil ki. Diğer eti ben tercih ederim. Kusurlarıyla, farklı olan görüntüsüyle, birbirine benzemeyen. Bence genel dünyada da halimiz böyle olsa daha iyi olacak. Ama buradan sosyal mesaj vereyim. Hepimiz kusurlarımızla, farklılıklarımızla daha güzeliz. Yani aynı olmamıza hepimiz plastik, yapay. Plastik derken şeyde kastetmiyorum estetik muhabbeti. Tabii o da ayrı bir mevzu. Ona da gerek yok bence. O da ayrı bir mevzu ama et konusu da şu kısmına geleyim. Sağlık boyutuna gelirsek, ben insan eliyle yapılan bu tarz şeylerin gerçek şeyleri karşılayacağını sanmıyorum. Şimdi karbon salınımına bu hayvanların etkisi
%15 falan oluyormuş. Mesela giyim sektörünün karbon salınımına etkisine baksak. Şurada yazayım ben. Hemen araştıralım. Ben paylaşmıştım bunu da şimdi çok iyi hatırlayamadım. Giyim sektörü karbon salınımı. Şimdi şöyle, bu çevreci konulara da bayağı geleceğiz. Giyim sektörü de aynı oranı gösteriyor mesela. Yani bilmiyorum, belki Barış Özcan ona da şey yapmıştır. Çıkıp da. Yani sadece konuyu şey olarak şey yapmıyorum. Çok şey olarak şey yapmıyorum. Neyse, bunları konuşacağız arkadaşlar. Hangi sektör ne kadar katkıda bulunuyormuş falan filan. Bence olay yapay et yapmakla değil. Sen Barış Özcan'a kafa mı tutuyorsun diye öyle bir iddiam yok. Kimseye kafa tutmak gibi bir iddiam yok. Ben sadece şu an bu kanalda kendi fikirlerimi konuşmak gibi bir olayım var. Sadece isteğim, niyetim bu. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna geldim galiba. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kurban kesimi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi de alabiliriz. Hala vahşet olarak düşünenleriniz vardır. Siz de yazabilirsiniz elbette ki. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir de neye basıyorlardı? Yorum yapmayı unutmayın. Dedim onu zaten. İnşallah videoların devamını getireceğim. Bir sonraki video konumu da belirledim aslında. Umarım güzel olur. Ben yoruldum. Ben kaç gündür oturuyorum. Kurbanımı kestim, etlerimi ayırdım, bilmem ne. Zaten yorgunluk. Tatilde millet gezdi, ben çalıştım. Şimdi yarın denize gitmeyi hak ettim diyeceğim ama şu videonun bir de editlenmesi var. Editledikten sonra, saldıktan sonra, ondan sonra ne olur artık yarın denize gideyim. Allah'ım çok canım istiyor. Bitti mi video? Bitti mi? İnşallah kaydolmuştur.